Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için hem görünümü hem de lezzetiyle çok güzel bir iki renkli çörek tarifi hazırladım. Çocukların da bayıla bayıla yediği yumuşacık çikolatalı çörekler oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifimize öncelikle çöreğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kasemin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu döküyorum. Ardından üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağı ekledikten sonra 2 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Sadece aklarını hamur malzemelerimin içerisine koyuyorum. Sonrasında 4 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 paket instant mayayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum ve ardından kontrollü olarak unumu ilave ediyorum. İlk aşamada 4 su bardağı unumu ekledim ve sonrasında böyle 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ederek bir tahta kaşık yardımıyla hamurum ağırlaşana kadar karıştırıyorum. Hamurum böyle toplandıktan sonra artık tahta kaşığı bir kenara bırakarak yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardağı kullandım ve bu aşamada yine yavaş yavaş un ilave ederek çörek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çöreğimizin hamuru yumuşak kıvamda olacak. Böyle hafif ele yapışan yumuşak bir kıvamda hamur yapana kadar güzelce çörek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çöreğinizin yumuşacık olması için unu birden ilave etmeyin. Aksi halde hamurunuz sert olacaktır ve yaptığınız çörekler de sert kıvamlı olacaktır. Şimdi ben kase içerisinde güzelce hamurumu toparladım. Şimdi de hamurumun içerisine en son yumuşak tereyağı ilave ediyorum. Yumuşak tereyağı ilave ettiğimizde çöreğimizin hem kıvamı daha güzel olacaktır hem de lezzeti ikiye katlanacaktır. Şimdi güzelce tekrar içerisindeki tereyağı hamura yedirene kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Kase içerisinde yoğurduğum hamurumu şimdi tezgahımın üzerine alıyorum ve yaklaşık 3-4 dakika kadar tezgahta da güzelce hamurumu yoğuruyorum. Hamurum özleşip böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurdum. Şöyle yakından da göstereyim size. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamurunuz olacak. Çörek hamurumu hiç bekletmeden 2 eşit parçaya böldüm. Şimdi bir tanesi sade olacak. Bunu kenara ayırıyorum. Diğer parçaya da kakao ilave ederek tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun şöyle ortasını açtıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kakao ekledikten sonra tüm kakao hamurla bütünleşip yine pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu işlemi tezgah üzerinde yaparsanız rahatlıkla kakao tüm hamurun içerisine güzelce yayılmış olacak. Evet, kakaolu hamurumuz da artık hazır. Şimdi servis tabağının altını hafifçe unluyorum ve sonrasında kakaolu ve sade hamurumu içerisine alıyorum. Bu şekilde üzerini kapatarak yaklaşık 45 dakika kadar ortam sıcaklığında mayalandırıyorum. Vaktiniz yoksa eğer dilerseniz fırınınızı 50 derecede ısıtıp kapatarak fırın içerisinde de daha pratik bir şekilde mayalandırabilirsiniz. Şimdi benim hamurlarım mayalandı. Tezgahımı öncelikle güzelce bir unluyorum. Sonrasında sade hamurumu alarak açma işlemine başlıyorum. Çörek hamurum yumuşak kıvamlı olduğu için mutlaka altını ve üzerini güzelce unluyorum. Aksi halde yapışacaktır ve size açmakta zorluk çıkaracaktır. Hamurumu böyle parmak uçlarımla da bastırarak tezgah üzerinde hafifçe genişlettikten sonra şimdi bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Çörek hamurumuzu yuvarlak değil dikdörtgen şeklinde açacağız. Bu nedenle böyle kenarlarını da hafif böyle elimizle düzelterek dikdörtgen bir şekil vererek merdane ile açmaya devam ediyorum. Ben bu aşamada merdane kullandım. Sizler dilerseniz oklava kullanarak da yine hamurunuzu açabilirsiniz.
Çörek hamurunu çok büyütmemize gerek yok. Çok da inceltmeyeceğiz. Yaklaşık 2-3 santim kalınlığında açmamız yeterli. Şimdi sade hamurunu dikdörtgen olarak açtım. Bu kenarda beklesin. Sıra geldi kakaolu hamuru açmaya. Kakaolu hamuru da tezgahımın üzerine aldım. Yine üzerini ve altını güzelce unladıktan sonra ilk aşamada böyle parmak uçlarımla genişlettikten sonrasında tekrardan merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Kakaolu hamurumuzu da sade hamurumuzun ebatlarında açmaya özen gösterelim. Birbirinin üzerine koyacağımız için ebatlarının birbiriyle aynı olması bu aşamada önemli. Evet, gördüğünüz gibi iki hamurumu da aynı ebatlarda açtım. Şimdi sade hamurumun üzerine şöyle bir fırça yardımıyla su sürüyorum. Bu sayede kakaolu hamuru da üzerine koyduğumuzda rahatlıkla yapışmış olacak. Ve su sürdükten sonra kakaolu hamurumu ve sade hamurumun üzerine yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını da birbirine eşit gelecek şekilde düzelttikten sonra şöyle bir merdaneyle de üzerinden geçiyorum. Daha sonra bir hamur kesme aparatıyla tam ortadan ikiye kesiyorum. Ben bugün çöreklerimin ortasına kendi hazırlamış olduğum kakaolu fındık kremasından süreceğim. Bu arada bunun tarifi de kanalımda mevcut. Açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Dilerseniz oraya tıklayarak da tarifi izleyebilirsiniz. İkiye kesmiş olduğum çörek hamurunun kenar kısmına hazırlamış olduğum kakaolu fındık kremasından sürüyorum. Fındık kremasını her yerine sürmedim. Sadece kenar kısmına sürdüm. Sizler dilerseniz varsa evinizde kahvaltılık çikolata, onu da sürebilirsiniz. Şimdi çörek hamurumun diğer yarısına da bu şekilde damla çikolata serpiştiriyorum. Ben bir tanesini sürülebilir kakaolu fındık kreması, bir tanesini de böyle damla çikolatalı olarak yaptım. Sizler isterseniz sade olarak ya da varsa sevdiğiniz başka şeyler, onları da sürerek hazırlayabilirsiniz. Fındık kreması sürmüş olduğum yere biraz da yine fındık serpiştirdim ve sonrasında bu kenar kısmından başlayarak güzelce sıkı bir şekilde çörek hamurumu sarıyorum ve rulo haline getiriyorum. Kesmiş olduğumuz taraftan değil de diğer taraftan başlayarak rulo yapmaya özen gösterelim ve ruloyu yaparken de gevşek sarmayalım. Biraz sıkı olacak bir şekilde saralım. Bağlantı yeri tam altına gelecek şekilde ayarladıktan sonra şimdi çörek hamurumuzun diğer yarısını yine aynı şekilde sıkı sıkı saralım. Tarifimi tam da buraya kadar izlemişken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu video sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İki renkli çöreğimizi sardıktan sonra şimdi de 2 tane yumurta sarısının içerisine bir miktar pekmez karıştırıyorum. Pekmez karıştırdığınızda çöreğinizin üzeri nar gibi kızaracaktır. Şimdi sarmış olduğum ruloların her tarafına gelecek şekilde güzelce yumurta sarımı sürüyorum. Ben bu aşamada rulo yaptıktan sonra yumurta sarısını sürdüm ama sizlere tavsiyem dilimledikten sonra sürmeniz. Ben bu aşamada biraz zorlandım, onu da sizlere belirtmek isterim. Siz benim gibi bu şekilde yumurta sarısı sürmeyin. Dilimleyin, tepsiye dizin ve sonrasında yumurta sarısı sürün. Şimdi de çörek hamurlarımı böyle yaklaşık 4 parmak genişliğinde kesiyorum ve yağlı kağıt serili olan fırın tepsime aralıklı olarak diziyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerle toplamda 18 adet çöreğim oldu. Sizler dilerseniz daha küçük ebatlarda daha fazla sayıda çörekler de hazırlayabilirsiniz. Şimdi de biraz üzerine fındık kırığı serpiştiriyorum. Elinizde varsa file badem, o da güzel yakışıyor. Ondan da serpiştirebilirsiniz. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 200 derecede açtım ve 5 dakika ısıttım. Isıtmış olduğum fırına çöreklerimi gönderiyorum ve sizin de gördüğünüz gibi çok güzel kabarmaya başladılar bile. 200 derece alt üst ayarda yaklaşık 25 dakikada benim çöreklerim böyle nar gibi kızarmıştı. Sizler de fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişirebilirsiniz.
Fırından çıkarmış olduğum çöreklerimin üzerine bir mutfak örtüsü örterek 2-3 dakikada bu şekilde bekletiyorum. Bu sayede çöreklerim daha da yumuşacık oluyor ve şöyle bir tanesini alarak da size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, içi çikolatalı, iki renkli, hem çok farklı hem de çok lezzetli bir çörek tarifi oldu. Ben bu çörekleri yerli malı haftası için çocuğumun okuluna gönderdim. Sizler de dilerseniz yerli malı haftasında bu değişik tarifi yapabilirsiniz. Bugün sizlere hem görünümü hem de lezzetiyle çok farklı ve çok lezzetli bir çörek tarifi paylaştım. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Çöreklerimden bir tanesini ortadan keserek de size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem görünümü hem de yumuşaklığıyla çok güzel bir çörek oldu. Evet, bugünkü tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.